ülkeler, devletler kimin kontrolündeki bugüne kadar bu işi bu kadar gizliyorlar ve bugüne kadar gizledikleri bir şeyi şimdi neden dolayı hazırlayıp da böyle şu anda bu kadar bedava bir şekilde sizlere sunuyorlar. Biz burada fiziksel bir beden içinde yaşarken daha ince titreşimli bedenlerle kurulan alemler olabilir mi? Ya da farklı boyutlar aynı mekan içerisinde var olabilir mi? Ve bu boyutlar içerisinde birbirine geçişler olabilir mi? Hz. İsa'ya her gün cennetten bir tane bir yıldızdan bir yemek getirildiği söylenir ve gerçekten hani o bölgede gidip gelen bir uçan araç, yıldızlar ya da ışık saçan bir yıldızdan bahsedilir. Başka evrenlerden, başka gezegenlerden, güneş sistemlerinizden dünyaya izinle gelen çeşitli araçlar vardır. Bunların kullanıcılarının çok büyük bir kısmı android ve robottur. Diyelim ki kaçırılma vakaları var. Bunlar gerçek vakalar sevgili dostlar. Çok iyi, doğru bir şekilde araştırdığınızda evet bunun sulandırılmışları bilmem neleri vardır. Fakat gerçek vakalar da vardır. Hepimiz hoş geldik canlı yayınımıza. Bugün evrendeki zeki hayat, UFO'lar, gerçekten hani böyle uzaylılar mı geliyor, UFO'lar mı geliyor? Bunlarla ilgili bir çalışma yapacağız. Sizlere aktarımlar yapacağım. Uzaylılar mı geliyor dedik. Bu konuyla ilgili sizlerden çok talep gelmiş. Normalde hani bu konuları böyle 30 sene falan önce anlatıyorduk. Şimdi hani neredeyse hani böyle 10 yıldır belki çok fazla üzerine durup da anlatmadığımız, aktarmadığımız bir konu bu. Fakat bunu fark edip, anlatıp, aktarıp sizlerin de hem bugün hem de gelecekte olacak bazı durumlarla ilgili bilgilendirmek ve hazırlamak amacıyla uzaylıları, UFO'ları, evrendeki zeki hayatla ilgili dünyada, geçmişte gelen ve gelecekte planlanan bazı konu ve sistemleri sizlere anlatacağım. Şimdi 1980'li yılların başlarında Evrende Zeki Hayat diye bir dergi. O zaman bilmiyorum hayattaysa selam olsun sevgili Selman Gerçeksever, ilk böyle UFO çalışmaları vesaire yapan arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Ekipte de böyle çok sıkı bir sürü böyle kişiler. Hani bizler de böyle bazen tahsihlerini, editörlerini o zaman daha üniversite çağlarında hani böyle bu konuyla ilgili çalışmaları, araştırmaları yapıyor ve dünyada neler oluyor? Dünyanın neresinde UFO vakaları var? Ki bu konuda böyle gerçekten hani neredeyse işin %90'ı sulandırılmış ve enteresan bir şekilde sahte olaylarla doluydu. Ve bu çok dikkatimi çekiyordu o zamanlar. Yani hani zaten gerçek bir sürü şey varken neden dolayı bu kadar çok hani böyle işte 1 liraları yok bilmem neleri yok uçan daire bilmem ne diye böyle hani kamera ve fotoğraf hileleri yaparak yayınlayan birçok kişiler, gruplar vesaireler vardı ki ve hani eğer o %90'ı denk geldiysen zaten onların da ispatları olacak. Yıllar sonra tabii ki bunun nedenlerini, mekanizmalarını gördüm ve bugün size anlatacaklarım, aktaracaklarım bu konularla ilgili, özellikle evrendeki zeki hayat ve UFO'larla ilgili belki ilk defa duyacağınız bazı bilgileri içeriyor. Ve konuları kavramanız için de bir mekanizmalarını, sistemlerini anlatacağız. Ve burayı kavradığımızda hem gönlümüz çok rahat edecek, hem gerçekten varlığını hem de birçoğunun aslında gerçek olmadığının bilgisini ve ayırt edicilik mekanizmasını sizlere aktarmış olacağız. Şimdi öncelikle bu konulardan bahsedenler, yani gerçeklerini anlatanların birçoğu itibarsızlaştırılmıştır. Onun için hani böyle aklı başında hani böyle bu konuyla ilgili hani eskilerin deyimiyle kelli felli insanlar bu konularda çok fazla bir şey aktarmaktan kaçınırlar. Diğer taraftan hani aktaranların ya da bu konuyla ilgili böyle biraz bilgiyle ilgili gidenlerin birçoğu da uçar
Ve onları bu sefer yere indirmek ve topraklamak bayağı bir emek ister. Yani özellikle UFO, evrendeki zeka, bilmem ne, hani sadece bu konulara giren kişilerin çok büyük bir kısmının uçtuğunu ve neredeyse hani böyle yere çok konamadıklarını görürsünüz. Şimdi onun için de ne yapıyoruz? 22 Aralık'ta topraklanma ve köklenme çalışması yapıyoruz. Bu çok önemli. Köklenerek daha yükseğe nasıl çıkarız? Nasıl alemlerin bilgilerini okuruz diye önemli bir çalışma yapacağız. Atölye çalışması 22 Aralık'ta. İnşallah vaktiyle buluşacağız. Bir de tabii ki kampımız var. İstanbul kampı. Hepinize duyuruluyor bunlar. O da 18 ve 19 Aralık'ta Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde kadersel kodlarımızı keşfederek hayatımızı okuma kampı. 2 gün dop dolu böyle sabahtan akşama kadar farkındalıkları, idrakleri açacağız ve güzel bir şekilde orada alışverişler yapacağız. Fayda pazarlarımızda kendi ürünlerinizi gelip satabilme ile ilgili orada sizlere yerler, alanlar açılacak. Hani tam böyle güzel bir alışveriş, bir bayram gereği gibi bir kamp yapma niyetindeyiz. İnşallah her birimize bunun faydaları, güzellikleri olur diyeceğiz. Evet, şöyle ortalarken bu tarafa geldik. Şimdi sevgili dostlar, işte bu evrendeki zeki hayat, ruh ve madde gibi o zaman daha Türkiye'de metafizik alanında ilk yapılan çalışmalar, dergiler. Burada çok samimi, hani böyle gönüllü, ücretsiz çalışan bir sürü üniversite talebeleri, bilim insanları vesaireler. Bunlarla birlikte dediğimiz gibi bizler de burada çeşitli çalışmalar yapıp dünyada nerede vakalar varsa tespit edip bunların ne kadarı gerçek, ne kadarı değil. Bunlarla ilgili işte kimileri dergide, kimileri de farklı alanlarda yayınlanıyordu ki bu konuda dediğimiz gibi bir tane hani baş aktörü arkadaşımız vardı. Çok enteresan. Sadece bu konuyla ilgili hiçbir deneyimi olmayan da oydu. Yani her bir kişinin bir fiziksel deneyimi, bir görüsü, yaşadığı bir olay vardı. Ama işin başındaki arkadaşımızın enteresan bir şekilde çok çalışması, bütün işi organize etmesi. Ama diğer taraftan herhangi bir deneyim ve tecrübesi yoktu. Bu konuya sonra tekrar geleceğim. Ve yıllar içerisinde tabii ki Türkiye'de, dünyada hani kulağınız böyle bu taraftaysa birçok vakalar. İşte hani uzaylı geldi, bizim Karadeniz'e taşladılar. Böyle bir sürü fıkralar oluyordu. Bir sürü işte böyle durumlar. Ya da Türkiye'de bir UFO düştü. Hemen işte alındı, götürüldü, bilmem ne yapıldı, ortadan yok edildi, Amerika'ya taşındı falan. Yani bunlar 1980'lerden bu yana belki de hani on binlerce vaka vardı. Ve bunların dediğimiz gibi bir kısmı gerçek, büyük bir kısmı da sulandırılmış ya da gerçek olmayan olaylardan geliyordu. Gerçek olaylar geldiğinde özellikle Türkiye gibi ülkelerde en fazla bu işi yalanlama maliyeti şöyle var. Bunlar cindir. Böyle bir şey çıkıyordu. Şimdi artık bu söylenmiyor. Yani indir, cindir bilmem ne. Bunlar birazcık zayıfladı. Fiziksel bazı durumlardan dolayı. Şimdi sevgili dostlar, öncelikle tabii ki birçoğunuz kaçırılma vakaları da duyuyorsunuz. İşte yok Meksika'da devlet çıkıyor diyor ki bak kardeşim parlamentoda biz böyle bir şey bulduk. Ya da başka bir yerde Amerika'dan görevliler çıkıyor son birkaç yıldır biliyorsunuz. İşte diyelim ki Pentagon yetkilileri, istihbarat elemanları, işte oradaki çeşitli devletin içinde gizlilikleri korunması gereken bilgileri ifşa etmeye başladılar ve bu belgeler hani biraz daha böyle şimdi halka açılıyor. Fakat bunların da şimdi ne kadarı doğru, ne kadarı doğru değil tartışma konusu. Şimdi bir taraftan önce bunlara bakalım ama ondan itibaren de bu işin gerçeğinin ve aslının ne olduğunu anlamamız önemli ki ondan sonra dediğimiz gibi ayırt edici olalım. Şimdi geçen yıl biliyorsunuz ki Peru'da bulunan bazı örnekler, işte ne diyelim bunlara hani mumyamsı şeyler. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Hani alıp da elimize ölçüp de biçtiğimiz ya da bunları test ettiğimiz bir şey değil. Evet olabilir. Olmaz değil.
Sadece olursa ne olur, olmazsa ne olur anlamamız önemli. Ya da işte Amerika'daki, dünyanın çeşitli yerlerdeki ki Türkiye'de de böyle bir sürü pilotlarımız var. Askerlerimiz var. Yani temas eden, bir şekilde gören, bunlarla ilgili güvenilir kaynaklar da var. İşte yani üst rütbeli subaylarımızın verdiği belli bilgiler var Türkiye'de de. Yurt dışında da yine aynı şekilde belli güvenilir şeyler olsa da dediğimiz gibi %90'ların üzerinde sadece işin hani böyle olumsuz, aslında o öyle değil, böyle şöyle değil, böyle bilmem ne diye kavramlar olduğunda bu sefer şüpheyle yaklaşmak çok normal, temkinli olmamız çok normal ve tabii ki yani bir de bu işin itibarsızlaştırma kampanyalarıyla beraber ya zaten bu konudan bahseden adamın aklı fikri ne olabilir ki? Ya kardeşim bak şimdi senin inancında nerede diyor? Bilimsel olarak nerede? Ki zaten bu bilimsellik de o kadar hani su götürür bir şey ki nerede ne ölçtün tarttın? Ki sinyaller açısından baktığında ki bununla ilgili SETI projeleri vardı. Biz o zaman çalışıp incelediğimizde SETI projelerinde o ne sinyaller ne çalışmalar hani bir taraftan da ortaya konan bir sürü farklı deliller. Şimdi ister hani Amerika'nın, Fransa'nın veya da bu zamanda bu işlerin ifşasının bir anlamı olmalı. Ki son ifşaları birçoğunuz izlemişsinizdir. Hani işte uçan dairelerin içinden çıkan pilotlar olduğunu, bunların işte ele geçirildiğini, şimdi bunları hani Amerikan parlamentolarında, meclislerinde yeminli ifadelerle kişiler, askerler ve istihbaratçılar söylüyorlar. Doğru ya da yanlış bakın. Bu önemli değil ama şimdi bunları bir hatırlayalım. Yani bunların içinde tabii ki spekülasyonlar da olabilir ama. Şimdi burada önce anlatılanlar var. Bunun dışında şimdi geçmişte bir sürü olaylar ve gizlenenler var. Rusya'da bir sürü benzer durumlar var. Peki dünyada hükümetler bu işi niye gizlesin? Neden dolayı şimdi şu anda bir ağ var değil mi? Yani bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün çeşitli yerlerdeki uygulamalarını gördük. Ya da belli bilgilerin belli şekilde örtbas edilmesini görüyorsunuz. Şimdi ben bugün hani arkadaşlar dediler ki ya çok böyle bir talep var bunu anlatır mısınız? Tamam dedim böyle bir konu anlatalım. Şimdi bir saat önce hani böyle bir UFO, bir uzaylılar bilmem ne diye kelimeler yapıp böyle bir taratayım bakayım dedim. İşte YouTube'da ne var? İşte web'de ne var vesaire. Enteresan bir şekilde hiçbir tane doğru bir şey, gerçekçi bir şey ön tarafa çıkmıyor. Yani bu işi yine sizler de güzel bir şekilde araştırdıklarınızda yani neredeyse öne sunulan belli böyle kişiler var. Ve o kişilerin hani böyle birazcık uçarı kaçarı ya da bu işi tam tersine böyle ama aslında bunlar safsatadır, bunlar yoktur diye. Peki yani bu işin bir ilmi, manevi ve vakaları birleştirerek söylemek ya da söyleyecek kimseler yok mu? İşte bunun için bu yayını yapıyoruz ki var ve bunu duyup öğrenmek hepimizin hakkı sevgili dostlar. Şimdi öncelikle Türkiye gibi işte çeşitli İslam ülkelerinde geçmişte şöyle bir damga vardı. Bunlar zaten evet cindir, bilmem nedir. Evet bunlar var, yok diyemeyiz. Yani öyle vakalar vardı. Çünkü geçmiş gazete ve basından birçok yerlerden şimdi araştırdıklarınıza var. Evet gördük. Fotoğrafı, kamerası bilmem nesi o zaman daha hani bu kadar hile yapma teknikleri de yoktu. Var ama bunlar biz yok demiyoruz ama bunlar cindir. Neyse o. Şimdi zaten cin demek arkadaşlar bedensiz varlık demek. Şimdi bedensiz varlık yani ya da farklı beden bizden daha ince titreşimli beden kullananlar. Bizim bedenimizde olmayanların adıdır bu Arapçada. Şimdi diğer taraftan çeşitli teknolojik sistemler var. Özellikle yani 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında yapılan birçok yuvarlak uçaklar var. Yani bunlara uçan daire demek dahi doğru değil. Yuvarlak uçaklar. Evet yuvarlak uçak vardır. Bugün de vardır. Örneğin bunlardan
Bir tanesine biz belki en az 1000-1500 kişi, belki daha kalabalıktık, tam hatırlamıyorum. Şahitliğimiz yaptık. Bir tane İstanbul Yeşilköy'de UFO Kongresi var. UFO Kongresi sırasında o zaman Yeşilköy'de işte o CNR'de herhalde yapılıyordu ya da yani o bölge Yeşilköy bölgesinde. Yani bütün ne kadar oraya katılımcı varsa çıktık baktık, bir tane metal plaka tıkır 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 dönüyor. Kameraya da çektik. Her bir kişi gözlemlerini de yaptı. Aa dediler, bak UFO geldi. Doğru. İşte hatta işte bir kadın var, bilmem ne var o zaman. İşte Haktan Bey, Erik Van Däniken bilmem ne, bayağı büyük bir cemaat gelmiş. Yurt dışından da bayağı bir gelen kişiler vardı bu kongreye. Havada evet UFO var. Ama bu UFO mu? Yani daha doğrusu o uçan daire uzaydan gelen cinsi mi? Dünyada yapılmış olan yuvarlak uçak mı? Şimdi o gün de biraz şüphelerim vardı ama bu büyük bir ihtimalle yuvarlak uçak. Bu tahmin. İlla budur demiyor. Büyük bir ihtimalle. Fakat evet, uçan bir disk, parlak metal bir sistem ve bunun ışıkları gerçek uçan dairenin ışıkları gibi değildi. Gerçeği de var çünkü. Ve bu ve benzeri çeşitli yerlerde evet uçan diskler gören bir sürü kişiler var. Türkiye'de özellikle hani böyle o yeni yakın zamanlarda, yok Kumburgaz'da, Anadolu'nun dört bir tarafında bunu böyle görüler olmuştur. Bunların çok büyük bir kısmı dünyada yapılmış olan uçan diskler, uçan ya da yuvarlak uçaklardır sevgili dostlar. Peki şimdi asıl işin gerçeğine geçmeden şurayı anlamamız önemli. Neden dolayı şimdi bu kadar ifşa var? Neye hazırlanılıyor? Yani işte çünkü bir uzaylı kavramı öyle bir nakledersin ki dünyadaki birçok inanç sistemini altını üstüne getirebilir. Şimdi bu denmişken birkaç tane şimdi çeşitli inanç sistemlerinin içindeki bilgileri anlatmak istiyorum. Örneğin Budizm. Şimdi Budizm'de çeşitli semboller, taşlara yapılmış şeyler vardır ki hani oralardan gelen çeşitli varlıklarla temas vardır. Uçan o tatravanlar var. Onlar uçuyor. Nasıl bir sistemdeyse. Hani o uçan halılar vesaireler var ama uçan çeşitli cisimler var. Şimdi Hz. İsa'ya her gün cennetten bir tane işte bir yıldızdan bir yemek getirildiği söylenir ve gerçekten hani o bölgede gidip gelen bir uçan araç, yıldızlar ya da ışık saçan bir yıldızdan bahsedilir. Şimdi birçok peygamberin olaylarında, hayat hikayelerinde bunlar olduğu gibi işte diyelim ki bir Lut kavminin yok edilmesi sırasında hani böyle ateş arabaları, ateş saçan arabalar ve bunlar koca bir alanı yok ettikleri anlatılır. Hem Kur'an'da hem Tevrat'ta özel teknolojik bazı şeyler yapıldığı, seslerle insanların, doğanın harap edildiği birçok olaylardan örnekler anlatılır. Şimdi bunlar kutsal kitaplardaki kısımlar. Mısır'a gittiği bir zaman şimdi bir bakıyoruz ki orada evet gerçekten uçan diskleri böyle pencerelerine kadar yapmışlar. Hani farklı kaynaklardan. Ben gidip gözümle görmedim fakat güvendiğim kaynaklardan hani birçoğunuzda baktığınızda görebilirsiniz. Orada hani böyle bir helikopterinden, uçan dairesinden işte çeşitli araçlara kadar, tankına kadar göreceğiniz bazı resimler vardır. Şimdi burada birkaç tane noktaya gireceğiz. Bunlardan bir tanesi. Peki bunlar dünyada vardı ve dünyanın çeşitli teknolojik evrelerinden mi var? Diyelim ki piramitlerdekiler. Yoksa bunlar dışarıdan gelen bir şeyler mi? Şimdi sevgili dostlar, diyelim ki şu anda dünyada mağara devri gibi hayat yaşayan klanlar var, kabileler var. Ve onlar bizlerden herhangi birilerini, teknolojilerini vesairelerini görüp de mağaralarını yapsalar
ve onların soyu devam edip işte diyelim ki bizlerin soyları modern teknolojiyle ilgilenenlerin soyları çeşitli sebeplerden dolayı yok olmuş olsa ve onlar devam etmiş olsa şimdi onların çizdikleri şey dünyaya ait mi olur yoksa uzaylı mı olur? Ama onların böyle bir medeniyeti yok. Bakın bu var. Evet bak ne diyor? Tanımlamayan 3000 kadar gök cismi görülmüş diyor New Jersey'de. Doğrudur. Şimdi baktığımızda evet bu var. Fakat şimdi bakın kaç ayrı sistem var. Burada birkaç tane hem ruhsal kaynaklı hem fiziksel görü ve çalışmalardan size bilgiler aktarmak istiyorum. Şimdi bunlardan bir tanesi bizim dünyamızın bir yönetim sistemi vardır. Her gezegenin, her yıldızın, her galaksinin bir yönetim sistemi vardır. Evrende, kainatta hiçbir yer başıboş bırakılmış değildir. Siz de dahil. Yani sizin bedeniniz, varlığınıza dahil öncelikle başıboş bırakılmış bir sistem değildir. Fakat her şey doğa kanunlarının yine nispetinde devam eder. Yani bir şeyin akışına müdahaleyle değil, kanun ve nizama uygun çeşitli şekillerde yollar açılarak bir kader oluşturulur. Burası çok ince bir alan. Yani dünyaya gelecek olan herhangi bir grup, herhangi bir diyelim ki evrenin herhangi bir yerinde yaşayan bir sistem, bir canlılık, zeki bir varlık diyelim ki yaşam zaten var. Bu hani bilimsel olarak da evrende zeki yaşam var. Sadece zeki yaşamın olup olmamasının hani şimdi durumuna baktığımızda ihtimal olarak baktıklarında zaten olmama ihtimali neredeyse yok. Bu işin bilim tarafı. Ama elimizde bir kanıt yok diyorlar ya, öyle de değil. Bir sürü kanıtlar da var. Şimdi burada diyelim ki herhangi bir gezegenden dünyaya ya da bu bölgeye, bu alana girecek herhangi bir şey varsa yine Allah'ın yarattığı sistem ve kanun dahilinde burada yönetimden sorumlu kim ise hangi varlık, melek ne diyelim ona vazifeli onun izni olmadan buraya bir giriş yapılamıyor. Görülemiyor, görüntülenemiyor ya da bir bilgi alınıp verilemiyor. Burada şimdi bu işle ilgili bir mekanizma var. Öyleyse şimdi bizim ay uzaylılar geldi gitti korkma bilmem ne böyle bir şey değil. Bu bir. İkincisi. Peki diyelim ki kaçırılma vakaları var. Bunlar gerçek vakalar sevgili dostlar. Çok iyi doğru bir şekilde araştırdığınızda evet bunun sulandırılmışları bilmem neleri vardır. Fakat gerçek vakalar da vardır. Bu vakaların hani bir kısmıyla evet alışverişlerimiz, görüş alışverişlerimiz vesairelerde olmuştur. Böyle iddia eden kişilerin bir tanesini ben gerçekten hani çok hani kendim inandım diyeceğim. Bildim diyemem. İnandırdı kendisi yani. Verileri, yaptıkları akıl, zeka evet bu var. Fakat daha tabii ki şeyi önemlisi bunun nasıl bir mekanizmayla olabileceğiyle ilgili bir kapı açtığımızda şimdi bazı alanlarda evet araştırma, deney ve testler yapılmaya izin verilen gruplar da vardır. Şimdi burası önemli. Yani izin verilmeden burada kadersel bir buluşma ve sistem olmadan o kişi yine kaçırılamaz, üzerine deneyler, testler yapılamaz ya da herhangi bir şekilde bir müdahalede bulunulamaz. Şimdi tabii bu biraz soyut bir şey. Buna ister hani alırız, ister almayız. Bu sadece güvende olun diye böyle bir bilgiyi koyduk buraya. Şimdi diğer taraftan burada bir sürü yardım amaçlı, deney amaçlı, ülkeler ve çeşitli sistemlerle de bağlantılı olanlar da vardır. Şimdi Star Televizyonu ilk açıldığı yıllardı. Birçoğunuz belki hatırlayabilirler.
bir uzaylı belgeseli yaptılar. UFO'lar ve uzaylı belgeseli ve orada ses ve görüntüler değiştirilerek bir tane yine böyle bu SETI projelerin içine yer almış bir görevliyi konuşturdular. Ve sordukları sorulara verilen cevaplar gerçekten çok doğru, tutarlı ve kayda değerdi. Bunlardan iki tanesi özellikle uzaylıların, onların uzaylı diye nitelendirdiği kişilerin verdiği iki tane bilgiden bahsediyordu. Bunlardan bir tanesi hologram teknolojisi, bir tanesi de çip teknolojisi. Herhalde ortalama Star Televizyon'un açıldığı yıllar yani 89-92 arası falandır yani. O civarlara denk gelmesi lazım. Şimdi o dönemdeki çip teknolojisiyle ilgili durumu düşünün ve şu anda çip teknolojisiyle gelinen noktayı düşünün. Holografiyle ilgili neredeyse hiç geliştirme özellikle yapılmamıştır. Üçüncü daha vardı, o şimdi da aklımda değil ve bu teknolojilerle ilgili bilgi alındığını kişi söylüyordu. Bu bir iddia da olabilir fakat bu bilgiyi ortaya koyuyordu ve bunun zaman içinde ne kadar tutarlı olduğunu gördük. Ve birebir röportajlar gibi onları sorguya çektikleri, konuştukları ve bunlarla ilgili bilgileri aktardığında ilahi sistem ve mekanizmalarda da çok tutarlı cevaplar verdiklerini gördüm. Ve tabii ki hani böyle çok nadir belgeseller var. TRT2'de yine bu zamanlarda yapılan böyle bir UFO belgeseli vardı. Ve burada da yine çok tutarlı görüşmeler, konuşmalar, kanıtlar vardı ama kalan ne diyorum yüzlerce belgesel, yüzlerce çalışma neredeyse konu sulandırılıp insanların bu konuyu itibarsızlaştırılarak ya bu konuyla ilgileniyorsan bu konuya bile hatta şu anda bile belki yani ya kardeşim işte dinimizde böyle, anlayışımızda böyle, bilim böyle. Şimdi bu konuyu yani böyle gündeme getirmenin ne alemi var diyecek bizi hale getirmek işte birilerinin işiyle diyelim ki. Fakat biz objektif olarak evet olabilir, olmayabilir. Fakat vakaları doğru değerlendirelim. Eğer varsa biz bunu nereye koyacağız? Yoksa da zaten yapanları nereye koyacağız? Bunları görebilmek, akledebilmek önemli. Yani önce akledeceğiz. Şimdi evrende zeki bir hayatın olmama ihtimali neredeyse yok diyebiliriz. Peki bunlar var. Öyleyse ülkeler, devletler kimin kontrolündeki bugüne kadar bu işi bu kadar gizliyorlar ve bugüne kadar gizledikleri bir şeyi şimdi neden dolayı hazırlayıp da böyle şu anda bu kadar bedava bir şekilde sizlere sunuyorlar? İşte burada şimdi bu sorunun cevabını şöyle verelim ki özellikle sevgili dostlar önümüzdeki dönemlerde, yıllarda uzaylı istila projeleri, uzaylıların hani böyle ne kadar işte şöyle olduğu, böyle olduğu holografik sistemlerle ilgili büyük ihtimallerle hazırlanarak hani bazen anlayış, inançlar ve zihinler üzerine operasyonlar yapmak üzere çok değerli bir konu bu. Ve eğer şeyi sizdeyse, ipleri sizdeyse hani nerede gerçek yapacaksın, nerede gerçek yapmayacaksın bunları kontrol edebiliyorsan çeşitli yer ve bölgelerdeki insanları anlayış ve inanç olarak yönlendirmek ve gütmek de kolay olacak. Burası bizim dikkat etmemiz gereken nokta. Peki, şimdi uzaylı derken hangimiz uzaylı değiliz? Yani dünya uzaylı değil mi? Ya da siz bu dünyaya bir sürü alemlerde deneyim ve tecrübeyle gelmediniz mi? Yani siz 0 kilometre bu bedene burada mı başladınız bu hayatta? Gelen çocuklarınıza bakın, kendinize, kardeşlerinize, etrafınıza bakın. Her birinizin ne kadar donanımları var. Nereden bu donanım farklılıkları? Aynı annenin, babanın, çocuklarının bu kadar böyle farklı donanımlarda olması. Bunlar tesadüf mü? Ya da bazen bakıyorsunuz bir çocuğa bir şey biliyor. Ya bunu nereden biliyor? Nereden getirdi? İşte her birinizin dünya ve dünya ötesi birçok alemlerde deneyimleri vardır. Yaşam deneyimleri vardır. Şimdi bu bilgiyi bir yere koyalım. Peki bu deneyimler illa
bizim bildiğimiz bu fiziksel bir bedenle olmak zorunda mı? Hayır. Peki beden ötesi deneyimler var. Astral seyahat gibi, ölüme yakın deneyimler gibi. Bakıyoruz ki bunlarda fizik beden yok. Ki şimdi bakıyorum bu konuda güzel programlar hazırlanmaya başlanmış. Bir sürü ölüme yakın deneyimlerle ilgili kişilerin o ölüm ötesi denilen hal ve zamanda gördükleri, yaşadıkları, fark ettikleri bunlar sizlere aktarılıyor. Peki bunlar hangi bedenlerle yapılıyor? Öyleyse hangi gezegen, hangi sistemde, hangi beden, hangi maddenin safhasıyla bir yaşam, hayat olduğunu nereden bileceksin? Peki biz burada fiziksel bir beden içinde yaşarken daha ince titreşimli bedenlerle kurulan alemler olabilir mi? Ya da farklı boyutlar aynı mekan içerisinde var olabilir mi? Ve bu boyutlar içerisinde birbirine geçişler olabilir mi? Soru soruyoruz sadece. Bakın. Olmaz diyebilirsiniz. Diğer taraftan şimdi bütün kutsal kitaplar bunların var olduğunu söylüyor. Diğer iki kutsal kitaplara inanmıyorsunuz. Bugün bilim, simülasyon teorileri, kuantum fiziği ve özellikle inşallah yakında bununla ilgili güzel bir program yapma niyetim var. Elektronun bilgisi size bunları veriyor. Elektron nerede? Nasıl dönüyor? Nasıl hareket ediyor? Yani bunun gerçekliği simülasyon teorileri ispatlıyor. Simülasyon teorilerinin olması bizim zaten bırakın dünyamızı evrenimizin bir simülatif, neredeyse bir holografik yansıtma olduğunun ispatlarını veriyor. Şimdi biz burada diyoruz ki evet bunlar var ama işte dünyada sadece yaşam burada var, başka yerde yok. Şimdi tabii burada başka kavramlar da devreye giriyor. Peki öyleyse şimdi daha zekiler varsa haşa hani bir yaratıcı Allah yok da bunlar mı yarattı bizi? Şimdi böyle kavramlar da var. Böyle değil sevgili dostlar. Şimdi biz bugün diyelim ki robotları inşa ediyoruz. Onlara can veriyoruz, kan veriyoruz, işte neredeyse organlar yaratıyoruz ve hatta önümüzdeki zamanlarda belki bizim hafızalarımız ve anılarımızla makinaları birleştirerek yepyeni evrime türler kazandırabiliriz. Şimdi bunları biz mi yaratmış oluruz? Biz bunlara diyelim ki böyle bir makine yaptığımızda onun yaratıcısı biz mi oluruz? Hayır değiliz. Biz vardan var etmeyi bildiğimiz gibi evrende yaratılmış olan her canlı, her varlık, uzayın her yerindeki, nesnesindeki tüm yaratılmış olanlar sadece vardan var etmeyi bilir. Yoktan var etmek ise kadiri mutlak olan Allah'a mahsustur. Şimdi bak altını çizdik. Öyleyse kainatın her yerinde bir sürü ki zaten daha bizim anlattığımız bizim evrenimiz. Şimdi evrenimizin içinde bir sürü evrenler keşfediliyor. İşte bakıyorlar galaksi mi değil mi ya bu kadar parlak olabilir mi giriyorlar bakıyorlar. Bildiğimiz her şey neredeyse çok kısa zamanlar içinde defalarca değişiyor. Tarih bilgimiz değişiyor, bilim bilgimiz değişiyor. Astrofizikle ilgili her türlü bilgiler değişiyor. Atom altı parçacıklarla ilgili teorik fizik, teorik kimya, simya alanı zaten apayrı ve bunlarla ilgili neye doğru diyeceksiniz? Yani tutunduk, bu doğruymuş. Buradan başka herhangi bir şey yapamayız. İşte bilemeyiz bilmem. Hayır değil. Bunların her bir tanesi sevgili dostlar geçici bilgilerimiz. Yani biz hangi konu, hangi kavramı bu bizim doğrumuzdur desek evet o bizim o anlık doğrumuzdur. O bizim realitemizdir. Ve realiteler değişir, değişecek. Yani şu anda elinizdeki bütün bilgiler değişecek, iyileşecek. Ve siz değişip dönüştükçe kutsal kitaplarınızı bambaşka anlamaya başlayacaksınız. Yani bu şu demek değil. Bak işte gördün mü? Kutsal kitapta yanlış yazıyor. Kur'an yanlış yazmış. Yok işte bilmem ne yanlış yazmış. Bu değil. Sen oradaki bu sefer bilgi sana daha da çok açılacak. Fakat bazen kişiler bir ezber yapar. Bundan başka doğru yoktur. Hayır. Olabilir. Bizim şu an anlattıklarımız dahi şu anın realitesinin bilgileridir. Öyleyse her şey iyileşme yolunda, yenilenme yolunda yolu açıktır.
Biz de burada realitelerimizin önünü açacağız. Fikirlere, yeniliklere kendimizi açık hale getireceğiz. Bunu yaparken akledeceğiz. Şimdi diyelim ki benim de bir sürü deneyimlerim var. Bu konuyla ilgili yaşadıklarım var. Fakat şu var ki her birinizin illa da bir şeyi görmesi, bilmem ne yapması şart değil. Bir şeye hatta illa inanmak, inansan ne olacak? İnanmanın bir sana faydası olacak ya da inanmamanın da bir zararı olacak da değil. Önemli olan şu, böyle bir kavram varsa ben realitem olarak nasıl kendimi daha geliştirebilirim? Eğer böyle bir kavramın içerisinde bir gün bir karşılaşmam olacaksa nasıl bakabilirim? Korku, endişe ya da bir panik ya da işte ay olamaz bilmem ne itirazlarıyla mı geleceğim? Ki birçok ölüme yakın deneyimdeki kişilerin gördüğü, yaşadığı olayları YouTube'da en az yarısı benim için doğrudur onların. Yani mutlaka her şeye tedbirli yaklaşacağız. Yani acaba diyeceğiz. Bu bir şüphecilik değil ama bilimsel anlamda bunların yani aklederek koyacağız ve bakacağız. Nedir? Geçmişteki bilgi bu. Yani böyle bir resim var, böyle bir video var. Tamam bugün bunlar diyelim ki yanlışları şunları yapıldı da piramitlerde de mi böyle yaptılar? Yani adamlar 4-5 bin yıl evvel bunların içine kazırken böyle mi yaptılar? Ya da işte bugün bir bakıyorsun ki Hindistan'da bir sürü UFO'lar var yani çizmişler adamlar. Şimdi uçan diskler var. Bunlar tesadüf mü? Değil. Demek ki böyle bir sistem dünyada her zaman vardı. Fakat bu var olmayı belli şekillerde doğru bir dizgiye koymamız gerekiyor. Bir, şu anda dünyada birçok yuvarlak uçaklar vardır ve bunların birçoğuna uçan daireler diyecekler. Yani bu dediğim 1950'lerden itibaren bunlar bizim dönemimizin, bizim Adem ve Havva'mızın ulaştığı teknolojik bir devrimdir. Bunlar vardır. Tabii ki uzaydan gelen, yani başka evrenlerden, başka gezegenlerden, güneş sistemlerinizden dünyaya izinle gelen çeşitli araçlar vardır. Bunların kullanıcıların çok büyük bir kısmı android ve robottur. Yani kendileri değil, avatar sistemleriyle gelmişlerdir. Şimdi bu yeni bir bilgi sizlerin birçoğu için. Onun için bulunan o pilotlar gerçekten bulunmuştur. Yani görmedim ama inanıyorum bulmuşlardır, ele geçmiştir. Fakat bunlar uzaylı değil, asıl o gezegende yaşayanların avatar ve robot buradaki uzantılarıdır. Bakın. Yani bazen de şimdi şöyle de yapılır. Özellikle bir teknoloji bırakılır. Özellikle dünyada bazı şeyler hızlansın diye yollar açılır. Ve bunların her bir tanesinde onun izni olmadan bir taş, bir yaprak dahi kımıldamaz. Onun için ne uzaylısı, ne cini, ne ini, ne bilmem nesi hiçbir tanesi sana gelip de sataşıp da zarar verme hakkına sahip değildir. Sen kadersel olarak bir ihtiyaç, bir talep, bir çağrı, bir sistem yapmadığın sürece her zaman korunursun. Her zaman doğru şekilde yolun önün açılır ve ilerlersin. Şimdi öyleyse bunun şimdi farklı yol ve sistemleri de var mıdır diye soralım şimdi. Tabii ki beyinsel olarak, zihinsel olarak, frekanslar olarak, işte çeşitli yer ortam sistemleri açısından da bunların etkileri vardır. Ve özellikle yüksek teknolojilere destek olunduğu gibi bazı alanlarda da işte diyelim ki ne kadar gördük ki nükleer tehlikeler hani böyle burnumuzun ucuna kadar geliyor. İşte hani bir düğmeye basma. Hadi yani Rusya'yı ne kadar çok ittiler bu durumun içerisinde gördük. Yani orada Ukrayna'ya karşı bir bomba atılması konusunda gerçekten hani oranın halkı, devleti bayağı bir sıkıştırıldığını hep beraber şahit oluyoruz da. Şimdi buralarda şunu görüyorsunuz. Böyle bir şeyin yapılması da yine bir kontrol dahilindedir. Şimdi bu
şöyle düşünün. Yani ben kafama istediğimde basarım, işte dünyayı da yok ederim. Şu andaki atom bombaları, yani Hiroşima'ya atılanların kaç katı ve dünyayı kaç kere yok edecek silahlar bugün birçok ülkenin elinde var. Yani karşı kutuplu birçok ülkenin elinde var. Onun için hani ilk basan her bir şeyi yok edecek kadar da güçlü birçok şey yapabilir. Belki gelecekte bir gün buna izin verilir. Ama bu dahi kadersel bir programın içindedir. Şimdi bu kadersel programın içine derken şöyle bir şey çizmek istiyorum. Bu dayatma ya da hani böyle bir tamamen bizim dışımızda olan bir şey değil. Her varlığın, her birimizin yine içsel olayının birliğiyledir. Yani sadece mekanik bir sistemle, düz mantıkla bakan bir kişi hani kader böyleydi kardeşim, hani bize dayatıyorlar? Hayır. Her birimiz o sistemin içinde bir oy hakkına sahibizdir. O kolektif şuur altlarımızın ortaklaşa belirlediği sistemle beraber akar. Yani biz bazen şöyle zannediyoruz. Ya biz hemen her şeyi anlayalım edelim. Ya tamam da sen daha hani beynimiz, aklımız hani bizim neyin ne kadar? Yani teknolojimiz işte çok gelişti bilmem ne diyoruz. Neyin ne kadarı zannediyoruz? Hani boyutların içinde neler? Hani şu andaki kainatların, evrenlerin ya da gezegenlerin bir uydu gibi yapılabilmesinin ne kadar kat kat ötelerinde holografik sistemlerle işte diyelim ki bir alemin belki yaratılıp da yansıtabilmesinin ne kadar ötesinde belki varlık alemleri var. Onun için arş-ı alaya kadar el elden üstündür ve biz çok şükür bir insan olarak geldiğimiz dünyanın kıymetini, değerini bilmekle yükümlüyüz. Bize verilen emanetin, bu canın, bu bedenin, dünyanın güzel bir şekilde öncelikle değerini bileceğiz, kıymetini bileceğiz, şükründe de ilerleyeceğiz. Şimdi bu alanda birçoğunuzu belki korkutmak üzere, heyecanlandırıp işte bazı yerlere yönlendirmek üzere önümüzdeki dönemde bazı eylemler, işte diyelim ki manipülasyonlar olabilir. Bunların her bir tanesinden öncelikle sakınacağız. Bileceğiz ki biz korumadayız. Rahman ve Rahim olanın korumasındayız. O korumanın içerisinde olmayı dileyip öncelikle hayatın içinde akacağız. Şimdi etrafınızda hani savaşlar, değil mi? Bir sürü yerde açlık, kıtlık, işte bir sürü şu anda durumlar ya da hazırlanan geleceğe yönelik bir sürü olumsuz senaryolar olabilir. Fakat İkinci Dünya Savaşı olurken dahi harika bir şekilde hayatlarını sürdüren dünyada insanlar vardı. Şükrettikçe şükredeceğimiz olayların artacağını bilerek ve bunun eminliğiyle hayatımıza güzel dilekler, tatlar ve lezzetler çağırabiliriz. Şimdi bakalım, güzel sorularımız varsa ben de bunlardan evet, insan olmadan uzaylı varlıklar gelmezler. Deneyimi bozar çünkü. Ancak devre sonu geldiği için bu ihtimaller arttı. Böyle bir deneyimin hazır olanları yükseltme şansı var. Şöyle sevgili dostlar, bakın. Bizler insan ırkı olarak da gelecekte büyük bir ihtimalle çeşitli yüksek yaşam, zeki yaşamların olduğu yerlere gittik. Gidiyoruz demiyorum, gittik. Tabii ki birçok şimdi teknolojik sistemler var. Bugün teorik gibi görünse de bunların birçoğu önümüzdeki dönemde çocuklarımız ve torunlarımız tarafından da inşallah keşiflerle bulunacak ve bunlar güzel bir şekilde bizlerin hani dediğimiz gibi neslimizin devamında güzel şeyler olacak. Fakat burada ne dedik? Olumlular olduğu gibi olumsuz çalışması bilinen bazı uzaylı ırklara da yer verilmiştir. Yani gelen bir sürü farklı farklı gruplar, farklı farklı bölgelerden gelen birçok, yani bunlar da ruhsal bağlantılarla bilinenler, öyle söyleyeyim. Özellikle 10-12 yıl önce civarında izin verilen bir grup var. Bunlar birazcık hani kesip biçip bazı daha ağır çalışmalar yapan grup. Ya da farklı şekilde daha iyi, olumlu
denemeler yapan, dünya ile ilgili belki dünyanın birçok yerinde olumsuz çeşitli şeyleri iyileştirmelerle yapan gruplar da var. Bunların hiçbir tanesi bizle direkt alakalı değil, kendi tekamül planlarının içerisinde kendilerine tanınan, izin verilen alan kadar çalışabilir. Biz insan olarak dünyada kendi gelişim ve tekamülümüzden sorumluyuz. Onun için burada herhangi bir şekilde ki mesela evet bak Göktürkler diyorlar. Bizim şimdi Asena'mız nedir? Yani o hani hem Romulus ve Romulus'un hem Türk destanındaki Asena'nın o yıldızdan gelip de bir kurdun dölleyerek işte üremesi nedir sizce? Yani burada evet tohumlamalar da yapılmıştır. Burada çeşitli evrelerde, çeşitli dönemlerde soylara iyileştirmeler de yapılmıştır. Göbeklitepe bize bunları anlatan çok önemli merkezlerden bir tanesidir. Oradaki şekiller vesaireler bize geçmişte bunları anlatır. Ama bunların hiçbir tanesi bakın izinsiz olacak şeyler değildir. Nasıl ki bizim kendi hayatımızı, kendi kaderimizi şekillendirirken dahi onun izni dahilinde, onun bize verdiği istek dahilinde bir adımla ilerlememizi anlayan kişiler için bu mekanizmayı kavramak çok daha kolay olacaktır. Ekin çemberleri bunlardan bir tanesidir. Şimdi gerçek ekin çemberleri burada çok önemli mesajlar, çok güzel şekillerle verilen mesajları içerir. Ama bunların da yine birçok sahteleri ve yani gerçek olmayanları mevcuttur. Yani burada sakınılması gereken şey doğruyla eğriyi ayırt edebilme mekanizmamızdır. Ne dedik? Bir, burada önce Yaradan'dan, özümüzden, varlığımızdan beslenerek burada güvende olduğumuzun bilgisi ve eminliğinde olmamız. Herhangi bir şekilde bir ülkeye, bir dünyadaki bir sisteme izinsiz müdahale hakkı yoktur. Özgür tekamül ve kader seçme haklarına bir müdahale yoktur. Yine varlığın ifadeleriyle, dilek ve temennileriyle çağırdığı duruma aracılık etme durumu vardır. Buranın mekanizmasını anlamamız önemli. Onun izniyle olan her şey başımın üstüne yeri var demiş Halime. Evet, tam da budur. Uzaylılar bize benziyor. Şöyle bakın, bir sürü farklı sistemler var. Şimdi çok ileri sistemler, birçok bedensel ya da maddenin herhangi bir şeyine girebilme hakları olabilir. Değil mi? Yani bunları kullanabilenler de olabilir. Bizden yansıyan bir hayat ise bunun hayat okuması nedir demiş Can Son 9. Bunu hayatın matematiğinde güzel bir şekilde anlayacağız, yazıyoruz. Dünya okulunu tamamlayıp sonradan buraya yardım için gelen görevli varlıklar var mıdır? Vardır. Bu konuda geniş bir yayın yapar mısınız? Yapalım. Vazifeliler vardır, melekler var. Şimdi bakın, gelen peygamberler, evliyaların birçoğu görünür ve görünmez. Alemin içinde birçok yardımcı varlık dünya okulunu tamamlamış, bitirmiş öğretmenler olarak dünya okuluna ders vermeye gelmiş yüce varlıklardır. Bakın, yüksek ama kainatın içerisinde en yükseği de en alçak zannettiğimizi de onun gözünde birdir. Hepimiz varlık olarak birizdir. Buranın da birliğine ne demiş? İnsanlardan daha üstün, bakın insanlardan daha üstün yaratılan diye bir şey yok. Varlığın birliği var. Bizim için daha aşağı ve daha yukarı var. Birliğin, şimdi şöyle değil. Benim hücrelerim içinde, şimdi göz hücrem, bağırsak hücremden daha üstün yaratıldı diyebilir misin? Ya her şey birden üredi. Birliğin içerisinde böyle bir soru bir yere oturmaz. Yani bizim kafamızda insan daha üstün, karınca daha aşağıda. Hayır. İnsan karıncayla özde bir yaratılmıştır. Ama insan daha çok tekamül etmiş
bir varlıktır. Bakın bu ikisi arasında fark var. Yani aynı sınıftayız. Allah'ın gördüğü, hissettiği, bize baktığı, yarattığı şeyde her şey tek bir noktadan var edilmiştir. Her şey o birinin içinde birdir. Özleri birdir. Fakat atılan adımlar ve gelişme hızlarımız farklıdır. Farklılığımız tekamülümüzdedir. Özümüzde ve varlığımızda değildir. Birçok evliyanın, manevi bize aktarımlar yapan değerli vazifeli büyüklerimizin, öğretmenlerimizin aktardığı çok önemli bir şey vardır. Değil mi? Hani ilim bir nokta, cahiller bunu çoğaltı dediği gibi her şey bir noktadır ve noktadan çoğalmıştır. Bizim varlığımız da bedenimiz de bir nokta, bir zigottan, bir spermle yumurtanın buluşmasından nasıl çoğalıp bugün trilyonlarca hücreye dönüştüysek, hiçbir hücremiz birbirinden daha az değerli ya da çok değerli değilse bizim varlık alemimiz de böyledir. Bu insanın bir kompleksidir. Eşrefi mahluk, evet, tekamül edip eşrefe ulaşırsın. Şimdi diğer taraftan hayvandan daha aşağı davranışlarda bulunan insanlar var mıdır? Vardır. Çok değerli, çok güzel tekamülüyle, davranışı böyle, sevgiyle kucaklayışı böyle imrendiren insanlar var mıdır? Vardır. Hayvan olup da, köpek olup da, bir kedi olup da, yani sadakatiyle, sevgisiyle, şefkatiyle gördüğünüz çeşitli insanlardan daha sevgi ve şefkat üreten kedi köpek var mıdır? Bu soruyu kendinize bir daha sorup bir daha bakın. Şehitlerin ölü olduğunu sanmayın. Onlar diridirler. Lakin bunu siz bilmezsiniz lafını. Evet. Sadece orada bunu dediğiniz doğrudur. Başka bir anlamda daha anlatayım sevgili Nur. Şehit olmak aslında nefsinde yaşar iken ölebilmek ve dirilebilmektir. Yani yaşarken eğer bu dünyada ölebildiyse, ruh ile maddeyi ikisinin de içinde birliği görebildiyse, işte o kişi nefsini şehit etmiş olur. Ve bu şehitlik hayat içinde onu bir bilmemeye, bilmezliğe değil, bilmemeye götürür ki yorumsuzluk ve o yorumsuzluğun içerisinde bir şahitliğe götürür. İşte o şahitliğin adı şehitliktir. Ve o şehitlikte biz onları gerçekten ölü zannederiz, hissiz zannederiz ama o kişiler şahittir, şehittir ve bu şehitlik onları bir hale götürür. Çünkü an beyan onlar kelime-i şehadet getirirler bu halleriyle. O şehadetin adı selamettir, selam vermektir ve bu selamın adı İslam'dır. Ama bu bir din olarak bile değil bakın. Selamette olmaktır. Onun için bütün peygamberler, bütün inanç sistemleri insanları selamete çağırmıştır. Huzura çağırmıştır. Huzurunda olmaya çağırmıştır. İnşallah bizler de o huzurun içinde olalım. Cemile der ki, hocam gece yatağımın sarsıntısıyla uyandım. Bir hortum yatağımı göğe çekiyordu. Çok korktum. Gözlerimi kapadım. Görmemekten için dua ettim. Durdu. Bu neydi? Evet. Ne kadar kıymetli Cemile bu haller. Şimdi tabii ki biraz önce anlattıklarımız fizikseldi. Bir de ince değil mi tarafları var. Yani bir sürü alemlerin içinde ruhsal ve manevi öğretmenlerin bize daha ince duygu ve titreşimlerle rehberlikleri ve yardımları vardır. Fakat her zaman aracı yine bizim madde planından kaynaklanır. Yani şimdi
arkadaşımız şimdi bu hali, bu hortumu yaşıyor ya, yine onun öncelikle olay rüyaların içindeki malzemeler, duydukları, öğrendikleri onun malzemesi olur. Bir hale hazırlanır, çalıştırılır, hissedişleri açılır ve kendi özü ve varlığıyla buluşabilmek için bir mizansen hazırlanır. Yine Cemile'nin anlayabileceği ve onun kendisinin kabul edebileceği dozda, ki buna rağmen şimdi Cemile korkmuş orada. Oysa ki ne oyuz ne ondan öteyiz. Ve biz dilediğimiz ölçüde buluşmalar mümkündür. Özümüzden ve varlığımızdan bize akan ilhamlar ile hayırlısıyla güzel tat ve lezzetlerle buluşabiliriz. İnşallah tabii ki İstanbul kampımızda 18-19 Ocak'ta hayatın matematiği ile ilgili böyle güzel hissedeceğiz. Yani bir şeyi öğrenmek değil, iş deneyime, hale aktarabilmek. Onun için bizim bütün kamplarımız bu üzere deneyim bilgisidir. Ezgi demiş ki namazı acele ile hiç huşu hissetmeden Allah'a görev olarak borç bilinciyle kılarken kılmalı mıyım? Bu konuda biliyorsunuz şu anda YouTube katıl üyelerimizde ne var? Namazla ilgili çalışmamız var sevgili Ezgi. Orada göreceksin ki bu konuda derin, belki şu ana kadar hani 1000 yıldan fazla bir zamandır aktarılmayan sırlar aktardık namaz videomuzda. İsteyenler burada bununla buluşabilirler. Bana soruldu ki neden hiçlik yerine bir şeyler var demiş. Şimdi hiçlik çok şeyin içindedir. Çok şey de hiçliğin içindedir. Dediğim gibi bununla ilgili inşallah bir yayın yapacağım. Fakat Ankara kahvaltı buluşmamızda arkadaşlarımıza, dostlarımıza bu alanda güzel aktarımlar yaptık. İnşallah vaktiyle bu alanda seyredin Ankara çalışmamızı. Gittim ben de kampa ve evet ilk defa Muhammed geliyormuş. Gelin, kamp tabii ki çok önemli. Neden? Çünkü aktarımlarla beraber çeşitli meditatif ruhsal çalışmalar. Yani bakın ben şimdi şu anda size bazı konularda bilgiler aktarıyorum. Fakat iş bunları görmek, öğrenmek değil, deneyiminize aktarmak. Bilgiyi malınız yapmak önemli. Şu anda aktardıklarım benim kendi görüşlerim, kendi fikirlerim. Fakat bunlardan güzel feyzlenerek, ilhamlanarak, kendi ruhsal bağlantılarınızı kurarak, kendi ilham kapılarınıza, kendi manevi alanlarınızdan seyredebilmeniz önemli. Onun için de deneyimler, atölyelerdeki yaptığımız meditatif ruhsal deneyimler, manevi çalışmalar, bunlarla ilgili her birimiz güzel bir şekilde tabii ki kamplarda bunları inşallah yapıyor olacağız. Rehberliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yolda olan, yolun tadına varan olayım. İnşallah siz de hep dua edin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz sevgili Funda. Oh ne güzel. Anne babamızın cennette bir yer edinmeleri için yapabileceğimiz bir şey var mıdır? Şöyle sevgili dostlar, bakın. Her biriniz sadece kendiniz için bir şey yapabilirsiniz. Fakat şimdi çok ince bir soru bu. Bir taraftan bizim şu andaki hayatımız geçmişimizden, anne baba, onların da soylarından gelen bir ışık. Bir taraftan geleceğe yansıyan bir ışık. Geçmişten ve gelecekten buraya gelirken çeşitli yerlerde kırılan haller ve durumlar, ışıklar bizim buradaki travma ve çözmemiz gerekenler. Biz burada bir düğümü çözdüğümüzde geçmişe ve geleceğe olan ışık bizden geçerken düzeltilerek harika bir ritim ve sistem içinden akabilir ki bu hem çocuğumuz ve torunlarımızı hem geçmişimizi ve soylarımızı şifalandırmak demek olur. Onun için gerçekten vakıf yapmak, çeşme yapmak iyi çocuk yetiştirmektir. Kendi hayatını iyileştirmektir. Anne ve babaya saygıdır ama en önemlisi onların sendeki taraflarını görerek bu farkındalıkla şuurlanabilmektir. Kampın faydasından, nurundan şahitlik eden, feyzlenen olayım demiş sevgili Kamuran. Olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de geliyorum hocam. Evet gelin, tabii şimdi orada tabii sınırlı bir şeyimiz var. 1000 kişilik bir kamp yapıyoruz. Bizim çünkü
hani normal kahvaltılarımız falan biliyorsunuz şehirlerde böyle 500 kişi falan aşıyordu. Ee, Herhalde orada güzel böyle hem para, madde, dünya, hayatla ilgili çeşitli alanlardaki konularımız var. Takıldığımız noktalar var. Buralara ışık tutup buraları çözebilmek. Bir taraftan soylarımızdan getirdiğimiz çeşitli konular var. Bunları görüp iyileştirerek buraları iyileştirmek. Bir taraftan hayatımızı an içerisine geçmiş ve geleceği buraya getirerek iyileştirebilmek. Bir taraftan hayatı okuyabilmek. Hayatımızdaki karşılaştığımız olayların matematiğini görüp şimdi çözümler üretebilmek. Yaşadığımız olayların içerisinde karanlıklara ışık tutup oraları aydınlatarak çözümler bulmak. Her birimiz mutlu olmaya ihtiyacımız var. İyileşmeye, daha da iyi olmaya ihtiyacımız var. Geçmişimizi ve geleceğimizi şifalamaya, sağlıklı, huzurlu, mutlu nesiller yetiştirmeye, geleceğimizi güven altına alma ihtiyacımız var. Bunların hepsinin çözümü var mı? Var ve kampta gelen arkadaşlarımız ki bütün şu ana kadarki kamplarımıza katılan dostlarımızın videoları var. Ne mucizeler yaşamışlar. Çünkü mucizelerin kendisi sizsiniz. Yani bir insanın hasta olması mucize. İyileşmesi, şifalanması değil sevgili dostlar. Çünkü o kadar güzel bir sistem var ki ancak çok özel çobaklar sokarak bunları hani şey yapabiliyoruz. Gebelikle ilgili program geliyor sevgili Billur. Çok yakın bir zamanda ebelere, bebelere ve gebelere bir şeyimiz olacak. Atölye çalışmamız olacak. Çok kısa zaman içinde yapacağız gebelere. Çok önemli. Ama bu konuda şu anda YouTube'da bir videomuz var. Mutlaka izle. Özellikle Türkiye'de dünyanın birçok yerlerinde bu sezaryene yönlendirilme ile ilgili dikkat edilecek orada noktaları anlattık. Doğal doğumun içinde ne mucizeler var. Bunları kolay yapabilme ile ilgili ebelerimize, gebelerimize çok güzel bilgiler aktardık. İnşallah sağlıklı nesiller yetiştirmek için bebeklerimize ve gebelerimize de çok özenle çalışacağız. Bunlar bizim hepimizin sorumlulukları ve görevleri. Rüyamda serbest olacaksın dediniz. Ben zaten serbestim dedim. Yakında tamamen serbest kalacaksın dediniz. Şimdi sevgili Nur şöyle bak. Ayağını tutan, bağlayan geçmişten herhangi bir şey var mı? Mecburum, gerekli, zorundayım ifadelerini kullandığın yer ve alanlar var mı? Şimdi bebeğinin egzaması var demiş sevgili Damla. Burada bir bilgi aktaralım. Şöyle bakın. Bütün cilt rahatsızlıklarının kökeninde metal elementi var. YouTube kanalımdan 5 elementten bakacaksınız. Burası metal elementinde özellikle bağırsaklarla ilgili sorun akciğerleriyle ilgili sorun kalın bağırsaklarını kişinin bozar. Bebeklerde de böyle. Şimdi öyleyse anne ne yiyor ne içiyorsun ki şimdi sütünden geçen şey çocuğun bağırsakları ilgili sorun yaratıyor. Bu bazen alerjisi olduğu bir şeyi yemek olabilir. Çoğu zaman annenin kullandığı bir hayvansal ürün olabilir. Bunların başında süt, yoğurt gelebilir. Yani kaliteli iyi yoğurt yemeye ihtiyacı vardır. Sağlıklı iyi probiyotiklere ihtiyacı vardır. Onun dışında özellikle gluten alerji yapabilir. Glutenle ilgili gluten intoleransı var mı diye buna bakacaksınız. Ve nefes aldığı ortamda iyileştirmeler yapacaksınız. Şimdi şurası çok önemli bakın her birimiz için. Bebeklerinize aşırı hijyenden sakının. Temizlik esastır. Fakat her birinizin, bebeklerinizin ama başta olmak üzere çok fazla bakteriye ihtiyacı var. Bu fazla bakterileri bakın 150-200 yıl önce keçi boku yediriyorlar. Bakteri çoğalsın diye. Bu bir ilaç. Bugün dünyanın birçok yerinde de bunlar kullanılıyor. Yani çocuklarınızı özellikle doğal ortamlara götürün. Toprakla temas ettirin. Orada çeşitli şekillerde toprağı yiyebilir. Ağzına sürebilir. Oradaki
Hani her türlü hayvanların dışkılarıyla bilmem nelere temas edebilir. Bu çocuğunuza faydalıdır. Özellikle 2 yaşına kadar çocuklarınızın her türlü bakteriyle temas etmesine özen gösterin. Tabii biz uzaylıdan nereye geldik? Evet, Allah her alemde razı olsun. Çok şükür, sağ olun. Hadi uzaylılarla ilgili sorunuz yok mu? Bunlarla ilgili zaten özellikle annelerin, babaların, hamilelerin ve emziren annelerimizin detoks yapması çok önemli. 21 Nisan'da ilkbahar detoksumuz var. Bunlara hazırlanın. Burada inşallah faydalı buluşalım. Korkmaz kendi gücümüzü nasıl bu parazitlerle ilgili. Bakın arkadaşlar, şimdi başka bir uzaylıyla gelin şurayı bağlayalım. Şizofrenler, obsesif varlıklar, kişiler. Bunların uzaylı dedikleriyle bağlantısı var mıdır? Şimdi mesela çok düşük frekanslı kişilerin çok düşük frekanslı varlıklarla bağlantıları olur. Bağ kurabilmeleri olur. Bunlara da bir nevi uzaylı diyebilirsiniz. Onlar da çünkü uzayda yarı bedenli, ince bedenli titreşimlerle bağlantılar olabilir. Bunlara incin vesaire diyenler olabilir. Şimdi burada dikkat edilecek şeylerden bir tanesi, bunların her birinde frekans düşmesinin sebeplerinden bir tanesi parazitler ve kurtlardır. Öyleyse detoks dönemlerinde mutlaka parazitlerden, kurtlarınızdan özgürleşin. Çünkü bunlar frekanslarınızı aşağıya düşürür. Şimdi hani uzaylılarla temas falan vesaire diyorlar ya sevgili dostlar. Bakın, temas zaten hep var. Yani dünyada çeşitli yerler, kişilerle bilmem nelerle var. Şimdi bakın. Hazreti Lut'un evine gelen 2 tane melek. Hazreti İbrahim'e gelen 2 tane melek. Değil mi? Şimdi bunları iyi bir inceleyin bakalım. Yani Kur'an'da da Tevrat'ta da vesaire var. Güzel bir okuyun bunları. Ve şunu göreceksiniz. Şimdi gelirler. Bak derler, biz şimdi oraya gidiyoruz. Orayı yok edeceğiz. Şimdi yok edilme hikayesine bak. Nelerle nasıl yapmışlar? Gökte uçan arabalarla nasıl ateş yağdırmışlar? Şimdi bunlar kimisi 4500 yıllık bilgiler. Şimdi buralara baktığımızda göreceğimiz bir sürü kavramlar var. Şimdi öyleyse ince realitelerde de, yani beden titreşimlerini incelterek de çeşitli alemlere geziler yapılabilir. Yani illa bu gördüğünüz araçlarla uçan daire bilmem ne türleriyle yapılmak zorunda değil. Bu kabaları, bu işin kabası. Şimdi madem bu kadar dinledik, şimdi incelerini açalım. Şimdi bir sürü çok daha tekamül etmiş ince alemler, frekanslar da mevcuttur. Buralardan da çeşitli şekilde dünyamıza bilgiler alan kişiler vardır. Fakat o yaygara yapanlar, işte Sirius'tan şunu alıyoruz, bilmem Andromeda'dan bilmem ne yapıyoruz, bunlar değil. Şimdi bu bir. İkinci durum. Şimdi diyelim ki herhangi bir ince titreşimli daha yüksek öğretmenler burada bir bedeni aracı kıldılar. Bu bedeni aracı kılmak o kişi içindir. O kişinin eğitimi içindir. Fakat kişilerin birçoğu bunları başkalarına da çok aktarma isteğiyle kanal olmayı seçebilirler. Bu da bir haktır. Olabilirler. Fakat burada dikkat edilecek çok önemli bir nokta vardır. Ramta, yok Sedona bilmem ne falan bir sürü şeyleri biliyorsunuz. Yok Ra bilgileri. Şimdi bunların hepsine bakarsanız yöresel bazı durumlar görürsünüz. Yani aktaran radyonun, medyumun vasıta olarak kullanıldığında o kişinin şuur altı da bu bilgilerin içinde vardır. Onların içinden o ince bilgileri seçip çıkartabilmekse çok emek işidir. Orada doğru bilgiler vardır. Birçoğunun içinde evet vardır. Fakat bunları o kişilerin şuur altlarının karışmış hallerinden temizlemeniz icap eder. Çünkü insan beyin itibariyle bir uzay aracı ve bir alışveriş çanağıdır. Ki özellikle epifiz bezlerimiz bu şekilde çalışır. Ve burada biz güzel bir şekilde bu bilgileri alabilme hakkına sahibizdir. Fakat geçerken bizim borularımızdan geçer bu bilgi. Eğer şuur altlarında
herhangi bir şekilde takıntılar, inanç kalıpları, ezberleri ve rutinleri varsa o renkle akar bilgi. Şimdi burası altını çizmemiz gereken bilgi. Yani birçok ruhsal bilgi, ruhsal kaynaklı, hani uzaydan şöyle geldi, böyle geldi, zaten o kişilerin şuur altlarının renkleriyle akar. Hele kişinin bir de kibri, bilmem nesi var ya da yaşadığı ülkenin bazı durumları var. Şimdi Amerika'dan gelen durumlara bakarsanız bunların çoğu uzaylıdır. Uzayda bilmem ne galaksisinin bilmem nesi vardır. Şimdi peki Mevlana da bilgi alıyor. Mevlana da işte gel Hüsamettin Çelebi diyor. Ben bu anlattıklarımı, aktardıklarımı bilmiyorum. Ben aktarırken söylediklerimin farkında değilim. Sen bunları yaz, ben de okuyup öğreneyim diyor. Bakın kaç tane buna benzer ki Said Nursi de böyledir. Yanında savaşırken dahi şey taşıyor. Yanında yazıcılar taşıyor. Şimdi medyumluk demek bir yükseklik, bir avantaj demek değildir. Her birimiz bir radyoyuz zaten. Bu radyo çanağını büyütebilir, geliştirebiliriz. Bunlar aktarıcıdır. Bakın. İş o aktardığını hayatına geçirebilmektir. Yani ben de şu anda diyelim ki size bir şeyler aktarıyorum. Bu aktardığım benim yüksek bilmem ne yapmaz. Hayatıma ne kadar geçirebildiğim kıymetlidir. Siz evrenin bir sürü yerlerinden, kainat internetinden, Google'ından bilgi alıp aktarabilirsin. Yaşıyor musun? Yapıyor musun? İşte bu önemlidir. Onun için yani aktaran değil, aktardığı bilginin kıymetini güzel bir şekilde özümseyerek alabilirsiniz. Ama her alan önce kendini alır. Önce kendi ihtiyacını alır. Onun için ne diyoruz? Söylediklerimiz önce kulağımıza, kendimiz hayatımızı bunları güzel bir şekilde kullanacağız, iyileştireceğiz. Şimdi mesela galaktik konsey bilmem ne. Ya arkadaşlar şimdi böyle bir sürü şeyler var. Yani bunlar şuur altı karışmışlıklarıdır. Yukarıda öyle bir hani şöyle bir şey yok yani. Yani şu bilmem nelerin şunu bilmem ne. Ya her en yükseği de senle beni bir görüyor. Burada bu insani komplekslerimiz bunlar. İşte Ramta'da bilmem ne de evet yani orada doğru bilgiler var mı? Vardır. Bir aktarım, bir kanal bir şeydir. Ramta'da da vardır. İşte bilmem ne de vardır. Bilgi vardır da oradaki şuur altından kayanları ayıklayacaksınız. Bakın. Burası ayrı bir konu. Ve birçok ruhsal tebliğin, Türkiye'de alınanlar da dahil, dünyanın birçok yerindeki ruhsal tebliğlerde medyumların ya da etraflarındaki hazırun ya da işte operatör bilmem nelerin ne kadar şuur altları karıştı. Bunları temizleyeceğiz ve onun için her zaman akledeceğiz ve serili ayetleri okuyacağız. Bakın. Göğün kapısı her zaman açıktır. Göğün kapısından her daim bilgi aktarılır. Hak edenler bunlarla buluşur ve biz de aklederek bunlardan güzel bir şekilde faydalarımızı alırız. Bir arkadaş sormuştu, ilerleyen süreçte uzaylılar ve insanlar dünyada beraber yaşamak durumunda olur mu? Sevgili dostlar, burası zaten simülatif bir yaşam merkezi. Hani buradaki dünya tam olarak bildiğimiz bir yer değil ki. Yani buradaki zannettiğimiz gerçeklik çok farklı. Ama ne dedik? Hani burası bir taraftan o kadar simülasyonun hafifliğinde bir yer ama o kadar da önemli bir oyun. Bu oyunun hakkıyla doğru bir şekilde oynamamız çok önemli ama şu da var ki çok farklı dünyada yaşayan, şu anda kendi bölgelerinde, sistemlerinde kolonileşen çeşitli sistemler var. Ama ne dedik? Görünmek, araya karışmak, müdahale bunların herhangi bir tanesine izin verilmediği sürece böyle bir şey söz konusu değil. Diğer taraftan tabii ki ülkelere, belli yerlere, belli şirketlere belli bilgiler aktarılmıştır.
Özellikle çift ve holografiyi söyledim. Ama şöyle düşünmeyin. Herhangi bir olumsuz bir şeyi insanın gidip de kullanma hakkı, onlardan gelen bir şeyi kullanma hakkı değil. İnsanlık için bunları kullanma hakkı vardır. Evet, Türkiye'de zaten Bedri Ruselman bu konuyu ilk kuran, dünyada da mesela güzel bir şekilde sağlam ayaklarını kuran ve zaten insanların sakınmalarını gereken kısımları öğreten bir öğretmendir. Çok basit bir şey anlatacağım. Şimdi diyelim ki bizim dünyada ferdiyet diye bir şey var. Biraz daha gelişmiş bir gezegen ya da galaksinin içinde diyelim ki her birimiz bir bedenin bir hücresi gibi yaşıyoruz. Ve bu yaşam tarzı ve şeklinin içerisinde hiç kimse kendini başkasından ayırt etmiyor. Ve vermeyi o kadar kıymetli biliyor ki verdikçe kendisi yaşayıp daha iyileşecek. Onun için herkes birbirine güzel şeyler vermeye çalışıyor diye bir böyle düşünce deneyi yapalım. Ve bütün bunların her birisi o bir tane birbirini temsil ediyor ve birinin söylediği hissedilerek hepsi tarafından söyleniyor. Şimdi diyelim ki biz de böyle bir düşünce deneyimimizin içinde bir varlıkla karşılaştık. Böyle bir varlıkla, böyle bir kişiyle konuşurken sen bir kişiyle konuşuyorum zannediyorsun burada. Oysa ki aynı anda 1 milyon, 1 milyar kişiyle konuşuyorsun. Neden? O bir birlik. Şimdi o zaman konseyi nereye koyalım? İşte ast, üst bilmem ne bunları nereye koyalım? Ama tabii ki sonsuz bir tekamül var. Ve insan çok gelişmiş ve gelişme yolunda ilerleyen ve çok özel bir varlık. Onun için bizler de insan olmanın hakkını vermek üzere, gerçek bir insan olmak üzere güzel bir şekilde ilerleyelim. Birçok filmlerle vesaire şeylerle bizler hazırlanılırız. Ama ne dedik? Gelecekte, önümüzdeki dönemde uzaylı görünümlü birçok yuvarlak uçaklar, bunların istila bilmem neleriyle ilgili durumlar olacaktır. Evet, melekut alemi vardır, melekül ala vardır, bunların hepsi vardır. Yani 72 bin alem vardır, alemler içinde birçok alem. Yani bunları zaten hani her biriniz bunlarla büyüdünüz arkadaşlar. Yani gelişim sonsuzdur. Onun için her birimiz Allah anlayışımızı büyüteceğiz. Büyüttükçe de harika bir şekilde güzelliklerin, tatların, lezzetlerin içinde olacağız. Oğuz Kağan'ın uzaylılar bağlamında irdeleyebilir miyiz? Oğuz'u önce öğüt, öğrenci, ölsüz kavramlarıyla bakacağız. Ve orada işte Asena, Romulus ve Romulus hikayelerini bir daha okuyacağız ve göreceğiz ki orada insan nesillerinde bazı iyileştirme izinleri vardır. Bunlar işte dünyada çeşitli zamanlarda yapılmıştır. Bizim Adem ve Havva'mızdan bu yana olanlar vardır ama ondan önce de olanlar vardır. Şimdi Kur'an'da ne der? Ad ve Semud kavimler için sizden çok daha iri, cüsseli, çok daha şöyle şöyle insanlardı. Nasıl bir şey? Yani bizim tipimizde, bizim genetik yapımızda olmayanlar da var bu dünyada değil mi? Şimdi en azından hani Kur'an'dan baktığımızda. Bir bakıyoruz Tepegözler var, bir bakıyoruz başka şeyler var. Yani dar açıdan bakmak evet bazı alanlarda iyidir, bizi korur. Ama algımız genişledikçe de farkındalık ve idrakimiz artar. Onun için dar açılı gözlükleri dikkatli ve yavaş yavaş şey yapalım. Birdenbire çıkartın denmiyor. Adım adım bunları açalım. Ki zaten evet kozmik bağlantılı Tur, Romulus işte o Türk destanlarındaki konular tamamen bunu anlatır. Kaynak olarak neler okuyalım? Şimdi özellikle Kazım Mirşan'ın bu konudaki kitapları bayağı güzel bir şekilde yazmıştır.
o destanların gerçek Türkçe ile, öz Türkçe ile olan bilgilerine bakabilirsiniz. Bu konuda inşallah bir liste yayınlayalım. Yakında zaten böyle bir kütüphane yapacağız sizlere. Her biriniz belki oradan girip bu yeni ChatGPT'lerle de daha doğru kaynaklardan, yani yapay zekalardan daha doğru kaynaklardan istediğiniz bilgileri indirebilme ile ilgili güzel böyle bir şey yapma niyetimiz var. Vaktiyle ki sizlerden de yapay zeka ya da bilgisayar konularına destek olacak arkadaşlarımız varsa bizim vakfımızla irtibata geçsinler. Güzel bir şekilde alışverişler yapalım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Vaktiyle yeni güzelliklerde buluşma niyetiyle. Hoşça kalın dostlarımız.